Tarih boyunca hükümdarlar, otoriteler ve yönetim sistemleri toplumu kontrol etmek veya düzeni sağlamak adına pek çok farklı yasa ve yasak koymuştur. Bu yasakların bazıları dönemlerinin kültürel, dini ve siyasi koşullarına göre mantıklı görünse de, bugünün bakış açısından oldukça tuhaf ve şaşırtıcı gelebilir. İnsanlar arasındaki etkileşimi sınırlamaktan, günlük alışkanlıkları kısıtlamaya kadar uzanan bu yasaklar, geçmişin ilginç yönlerini gözler önüne seriyor. Mesela, Orta Çağ Avrupa'sında kadınların topuklu ayakkabı giymesi ciddi bir suç olarak görülüyordu. Bunun arkasındaki neden, kadınların erkekleri aldatıcı bir şekilde uzun boylu göstermesini engellemekti. Bu ayakkabıların, kadınların ahlaki yapısını bozacağına inanılırdı. Aynı dönemde erkekler de fazlasıyla dar pantolonlar giymemeye dikkat etmek zorundaydı. Çünkü bu, kilise tarafından uygunsuz ve günahkar olarak değerlendiriliyordu. Orta Çağ'ın garip yasaklarından biri de banyo yapmaktı. Evet, 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'nın birçok bölgesinde banyo yapmak günah sayılıyordu. Özellikle Hristiyanlıkta çıplaklığın büyük bir tabu haline gelmesiyle birlikte temizlenmek için vücudun çıplak hale gelmesi ahlaksızlık olarak değerlendirildi. İnsanlar temiz ruh, temiz bedenden önemlidir anlayışıyla yıkanmayı tamamen reddettiler. Bunun sonucunda veba gibi salgın hastalıklar hızla yayıldı ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bu yasak, bugün kulağa ne kadar mantıksız gelse de, o dönemlerde dini liderlerin etkisiyle uzun yıllar boyunca uygulandı. Benzer bir şekilde, Japonya'da Edo döneminde pirinç tüketimine getirilen yasak da oldukça dikkat çekicidir. Bu dönemde halkın pirinçten yapılan alkollü içecekleri, yani sakeyi fazla tüketmesi yönetim tarafından bir sorun olarak görülüyordu. Halkın pirinç stoklarını kötüye kullanmasını engellemek amacıyla yalnızca belirli kesimlerin pirinç tüketmesine izin verildi. Hatta bir süre alt sınıf halkın pirinç yemeği tamamen yasaklandı. Bu durum, sosyal ayrımcılığın bir örneği olmasının yanı sıra toplumda büyük bir hoşnutsuzluğa da yol açtı. Antik Yunanistan'da ise kadınların ipek giymesi yasaktı. Bunun nedeni, ipek kumaşların son derece pahalı olması ve kadınların bu kıyafetlerle lüks bir yaşam sürdüğünün düşünülmesiydi. Aynı zamanda ipek giysilerin çekici ve baştan çıkarıcı olduğu, bu nedenle kadınların erkekleri yanlış yönlendirebileceği fikri vardı. Kadınlar yalnızca keten veya yün gibi daha mütevazı, kumaşlardan kıyafetler giymeye zorlandı. Bu durum, kadınların toplumdaki yerini ve üzerindeki baskıyı açıkça gösteriyordu. İngiltere'de 17. yüzyılda Oliver Cromwell'in iktidarında Noel kutlamaları yasaklandı. Evet, yanlış duymadınız. Noel gibi bir bayramın kutlanması suçtu. Bunun nedeni, Puritenlerin bu dönemi gereksiz bir israf ve ahlaksızlık zamanı olarak görmesiydi. İnsanların dans etmesi, içki içmesi veya Noel şarkıları söylemesi yasaklandı. Noel'in dini bir bayram olmaktan çok, eğlenceye dönüşmesini eleştiren Cromwell, bayram süresince dükkanların açık kalmasını ve kimsenin özel bir şekilde kutlama yapmamasını emretti. Bu yasak, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı ve Cromwell'in ölümünden sonra hemen kaldırıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kahveye getirilen yasak da oldukça ilginçtir. 16. yüzyılda Sultan 4. Murat döneminde kahve tüketimi yasaklandı. Bunun nedeni kahvehanelerin halkın bir araya gelerek sohbet ettiği ve zaman zaman yönetim eleştirilerinin yapıldığı yerler haline gelmesiydi. Bu durum padişahın otoritesine bir tehdit olarak görüldü ve kahve içmek ölümle cezalandırılabilecek bir suç haline geldi. Ancak halkın kahveye olan tutkusunu kontrol etmek mümkün olmadı ve bu yasak uzun süre uygulanamadı. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde domates yetiştirmek bir dönem boyunca yasa dışı ilan edildi. Domatesin zehirli olduğuna dair yaygın bir inanış vardı. İnsanlar domatesin ölüm elması olduğuna inanıyor ve tüketilmesi durumunda ağır hastalıklara veya ölüme neden olacağını düşünüyordu. Ancak bu yanlış inanış
Domatesin yeniden popüler hale geldiği 20. yüzyıla kadar sürdü. Danimarka'da ise bir dönem boyunca bebeklerin adlandırılması katı kurallara bağlanmıştı. Ailelerin çocuklarına istedikleri herhangi bir ismi koyması yasaklandı ve yalnızca hükümetin onayladığı belirli bir liste içinden isim seçmelerine izin verildi. Bu listeye uygun olmayan isimler seçen aileler ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu uygulama toplumda homojenliği koruma amacı taşıyordu. Bugün bile Danimarka'da isim koyma konusunda bazı kısıtlamalar vardır. Güney Kore'de kırmızı mürekkep kullanmak uzun yıllar boyunca bir tabu haline gelmişti. İnsanlar, kırmızı mürekkebin yalnızca ölen insanların isimlerini yazmak için kullanıldığını düşünüyorlardı. Bu nedenle yaşayan birinin adını kırmızı renkle yazmak büyük bir hakaret ve uğursuzluk olarak algılanıyordu. Her ne kadar bu doğrudan bir yasa olmasa da, toplum baskısı bu geleneği neredeyse bir yasa gibi uygulanır hale getirdi. Tarihteki yasakların en gariplerinden biri de Çin'de gerçekleşti. Ming Hanedanı döneminde imparatorun kullandığı renk olan sarıyı giymek sıradan insanlar için yasaktı. Sarı, yalnızca imparatora ve ailesine ait bir renk olarak kabul edildiği için bu yasağa uymayanlar ölümle cezalandırılabiliyordu. Aynı şekilde imparatorun kullandığı belirli sembolleri taklit etmek de ölümle sonuçlanabilirdi. Almanya'da ise 16. yüzyılda bira yapımına getirilen ilginç kısıtlamalar dikkat çekicidir. O dönemde bira saflığı yasası olarak bilinen düzenleme, biranın sadece 3 bileşenden yapılmasını zorunlu kılıyordu: su, arpa ve şerbetçi otu. Bu yasa, biranın kalitesini koruma amacı taşısa da birçok bira üreticisi için ciddi sorunlar yaratmıştı. Bazı üreticiler daha ucuz malzemeler kullanarak maliyeti düşürmeyi planlarken bu yasa nedeniyle işlerini kaybetti. Fransa'da 20. yüzyılın başlarında kadınların pantolon giymesi yasaktı. Evet, kadınların pantolon giymesi için özel izin almaları gerekiyordu. Bu yasa, kadınların erkek giysileriyle toplumda daha güçlü bir yer edinmesini engelleme amacı taşıyordu. Ancak 1960'lara gelindiğinde bu yasa fiilen uygulanmaz hale geldi. Yine de bu tuhaf yasa resmi olarak ancak 2013 yılında kaldırıldı. İtalya'nın Capri adasında ise tahta takunyaların giyilmesi bir dönem yasaktı. Bu yasak, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla getirilmişti. Tahta takunyalar özellikle dar sokaklarda yürürken oldukça rahatsız edici bir ses çıkarıyordu ve bu durum ada sakinlerini rahatsız ediyordu. Ada yönetimi bu tür gürültüyü önlemek adına tahta ayakkabıları tamamen yasaklamıştı. ABD'nin Florida eyaletinde ise bir dönem halkın yırtık kıyafet giymesi yasaklandı. Özellikle sahil bölgelerinde insanların plajda dahi düzgün ve sağlam kıyafetler giymesi gerektiği belirtilmişti. Bu yasa toplumun ahlaki standartlarını korumak amacıyla getirilmişti. Ancak günümüzde bu tür yasaklar bireysel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmış durumda. Hindistan'da bir dönem mango tüketimi üst sınıfların ayrıcalığı olarak görülüyordu. Mangoların tatlı ve egzotik bir meyve olması nedeniyle sıradan halkın tüketimi yasaklanmıştı. Kraliyet ailesine ait bir meyve olarak kabul edilen mango, alt sınıfların yalnızca rüyalarını süsleyebiliyordu. Ancak bu yasak zamanla kaldırıldı ve mango, Hindistan'ın en popüler meyvesi haline geldi. Tarihte hayvanlara yönelik ilginç yasaklar da vardı. İsviçre'de bir dönem altın balıkların yalnızca tek başına bir akvaryumda beslenmesi yasaktı. Yetkililer altın balıkların yalnız kalmaktan psikolojik zarar görebileceğini düşünüyorlardı. Bu nedenle bir kişi akvaryumunda altın balık beslemek istiyorsa en az 2 balık almak zorundaydı. Bu yasa hayvan hakları konusunda ilginç bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu yasakların listesi neredeyse sonsuzdur. Bazıları otoritelerin gücü ve kontrolünü temsil ederken, bazıları dönemin kültürel ve dini değerlerinin bir yansımasıdır. Bugün bu yasaklara gülüp geçsek de, geçmişte bu kurallar milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkiledi. Belki de bu yasaklar,
İnsanlık tarihindeki en garip ve unutulmaz bölümlerden biridir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.